Ergenekon Destanı. Seslendiren Aygün Akyol. Ergenekon'da yaşayanlar kendi aralarında bundan sonra yapacakları işler konusunda danışma toplantısı yaptılar. Kendi aralarında şöyle konuştular. Eğer ileri varalım dersek dört taraftaki illerin hepsi bize düşman. Eğer ileri gitmeyip yurtta oturursak bir yürüyene bir durana rastlarız, bu da iyi olmaz. Şimdi en iyisi şudur ki dağların içinde kimsenin görmediği, yolu düşmediği bir yer bulalım, bir araya gidip yerleşelim dediler. Böyle karar verdiler ve daha sonra mallarını toplayıp dağ içine gittiler. Onlar bir dağın içine doğru uzayıp giden yolu takip ettiler. Dağın zirvesine çıktılar, daha sonra da öbür yüzüne ağladılar. Çevreye iyice bakıp incelediler. Dört bir yanı dolaştılar. Anladılar ki oraya kendilerinin geldiği yoldan başka bir yol yoktu. Hem de bu yol öyle bir yoldu ki bir deve ya da bir at 100 dikkat ile yürüyebilirdi. Eğer ayağını bir kez yanlış bassa parça parça olurdu. Dağın içinin genişliğinin ise sonu ve sınırı yoktu. Akarsular, çeşmeler, türlü meyveler, ağaçlar, otlar ve türlü türlü avlar burada sınırsızdı. O yeri gördükten sonra Tanrı'ya şükürler kıldılar. Kış aylarında mallarının etlerini yediler, yaz aylarında sütlerini içtiler ve derisini giydiler. Bunlar o yere Ergenekon diye ad koydular. Burada Ergene'nin evladı çok oldu. Negüz'ün evladı ise ona göre daha az oldu. Kıya'nın evlatlarına Kıyat dediler. Negüz'ün evlatlarına 2 ad koydular. Bir bölümüne Negüz dediler ve bir bölümüne de Dürülgen dediler. Kıya'nın manası dağdan güçlü bir şekilde akıp gelen seldir. İlhan'ın oğlu çok güçlü bir kişiydi. Bundan dolayı ona Kıyan derlerdi. Kıyat sözcüğü Kıya'nın çoğuluydu. Çok yıllar bu iki kişinin oğulları Ergenekon'un içinde yaşadılar. Uçları uzadı, yanları yayıldı. Her cemaat başka başka oymaklar oldu ve akrabalarının adlarını aldılar. Oymağın manası kemik demektir. Türk halkı bir kişiye şöyle bir soru sorsa, oymağın nedir dese, kemiğin aslı nedir anlamında soru sormuş demektir. Onlar Ergenekon'un içinde 400 yıldan daha fazla bir süre hayat sürdüler. Mallarının ve kendilerinin sayısı öyle çoğaldı ki artık Ergenekon'a sığmaz oldular. Sayıları çoğalıp da buraya sığmayınca bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptılar. Görüş alışverişinde bulundular. Kendi aralarında şöyle konuştular. Atalarımızdan hep işitirdik. Ergenekon'un dışında çok geniş yerler ve güzel yurtlar varmış. Bizim yurdumuz çok eski bir yurttur, çok geniştir. Tatarlar bir araya gelip bizim kavim ve kabilelerimizi, yurtlarımızı almışlar. Tanrı'ya yüzlerce şükürler olsun ki bu zamanda bizim başımız sağdır. İyi ki atalarımız onlardan kaçıp bu dağ içine yerleşmişler. Dağın arasından biz bir yol bulalım. Buradan göçüp çıkalım. Her kim bize dostum derse onlarla görüşüp konuşalım. Her kim bize düşmanız derse onlarla savaşalım, mücadele edelim dediler. Toplantıya katılanların tamamı bu kararı makbul görüp kabul etti. Bu dağ içinden çıkmak için çareler aramaya başladılar. Aralarında bulunan bir demirci onlara şöyle bir umut verici bilgi verdi. Burada bir demir madeni damarı var. Bu demir madeni damarı dağın altından geçmektedir. O demir madenini eritirsek yol açmış oluruz. Bu yolu takip ederek bu dağdan çıkabiliriz dedi. Durumu değerlendiren kişiler sonra oradan kalkıp demir madeni damarını görmeye geldiler. Konuşulanların akla yakın olduğunu anladılar. İlde yaşayanlara odun ve kömür saldılar. Yani herkesten bir miktar odun ile bir miktar kömür getirmesini istediler. Dağın üstüne, öte yüzüne ve beri yüzüne odun ve kömürü yığdılar. Buraya 70 körük yerleştirdiler. Körükle yanan odun ve kömürü alevlendirdiler. Tanrı'nın kudretiyle ateşi kızdırdıktan sonra dağ demir olup akıp gitti. Devenin yüklü bir şekilde çıkacağı kadar geniş bir yol açıldı. Günler, aylar, saatler geçti. Burada yaşayanlar hep birlikte bir bozkurdun rehberliğinde dışarı çıktılar. Dışarı çıkma mutluluğuna toy düzenlediler. O günü bayram olarak kabul ederler. O tarihten beri çıkma günü Türk halkının kutladığı, saydığı, toy düzenlediği gün olmuştur. Bu toyda bir parça demiri ateşe salıp kızdırırlar. Önce han kıskaç ile o demiri tutup örs üzerine koyar, çekiç ile vurup döver. Ondan sonra beyler vurur ve günü çok önem vererek aziz tutarak kutlarlar. O günü kapalıdan çıkıp ata yurduna gelinen gün olarak kabul ederler. Ayrı bir önem verirler. Birkaç nesil geçtikten sonra hep birlikte mağaradan çıktılar. Jujulara tabi oldular. Altay eteklerinde yerleştiler. Bundan sonra da Jujuan devletinin demircileri oldular. O zamanlarda Türklerin kendi padişahı olan Börteçine Kıyan neslinden ve Kurlas boyundandı. O bütün illere elçi gönderip Ergenekon'dan çıktıklarını ve eski yurtlarına gelip oturduklarını haber verdi. Bu durumu öğrenen bazıları olumlu karşıladı, bazıları ise bu durumdan hiç de mutlu olmadı.